Tabii terör örgütleri öyle kolay bitirilmiyor. Tacikistan kurulduğu günden beri bu sekülerleşmeyle dini akımlar arasında bir dengeyi tutturmaya çalışan bir ülke. Kimse ikinci sınıf olarak kalmayı istemiyor, baskı altında yaşamayı istemiyor. Dini konular bir çıkış yolu, bir kahramanlık aracı olarak da görülebiliyor. Çünkü böyle birine katılması arkasından gelecek nesilleri de gösteriyor. Aslında istifa etmiyor. Bir anda ortadan kayboluyor ve DAEŞ saflarında savaşmaya gidiyor. Bir takım denemeler. Ben mi? Evet. Bir tane de farklı böyle parlak bir renk daha güzel oldu bence hocam. Açık dendi ama Hatta. Bence benimki o de tamam plastiği mı? koymayalım. Evet alıyor benimki de. Bu güzel. Su ister misiniz diye Hayır, teşekkür ederim. Bu terör örgütü ilk olarak 1999 yılında Ebu Musab el-Zerkavi tarafından Afganistan'da Tevhid ve Cihat Örgütü adıyla kuruldu. İslam adına kurulmuş olduğunu iddia etmesine rağmen neredeyse bütün tahribatını İslam'a ve İslam toplumlarına yapan bu terör örgütü çok sayıda eylem yaptı. DAEŞ terör örgütü için dünya 3 ana coğrafya olarak görülüyor. Birinci kısım Irak ve Suriye'den oluşan iç alan olarak geçiyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ise yakın çevre olarak adlandırılıyor. Avrupa, Amerika ve Asya bölgeleri ise uzak dış çevre olarak görülüyor. Tacikistan ise bu üçüncü alanda kalıyor. Bu bölgede terör eylemlerini DAEŞ Horasan adıyla yapıyor. DAEŞ Horasan'ı Pakistan Taliban'ından ayrılan militanları da yanına çekerek kurdu. Kurulduğu ilk 4 yılda 4 lideri öldürüldü. Orta Asya kökenli militan gruplar arasında özellikle son dönemde gerçekleştirdikleri saldırılarla Tacikistanlı militanlar öne çıkıyor. Ocak 2024'teki Kirman ve İstanbul Santa Maria Kilisesi saldırıları ve 22 Mart'taki Moskova saldırısı dahil DAEŞ Horasan'ın son dönemdeki ses getiren saldırılarının tamamında Tacik militanlar yer aldı. Hocam tekfiri terör neden buralarda kolayca yer bulabiliyor? Dağlık bir bölgeden bahsediyoruz, dini akımların güçlü olduğu bir bölgeden bahsediyoruz, gelenekselci bir toplum yapısından bahsediyoruz ve ardından bu insanlar bu sorunları yaşadıktan sonra ülkelerindeki ekonomik durum neticesinde farklı ülkelere de gitmek zorunda kalıyorlar. Orada yine ideolojik olarak farklı insanlarla ve farklı merkezlerle iletişimde bulunuyorlar. Bütün bunlar yani ekonomi, dinsel yapı, yabancı ülkelerde yaşanılan sorunlarla aslında bizim ciddi bir, daha da büyüyen sorunların Tacikistan'dan kaynaklandığını söylememiz anlamına geliyor. Bunlardan biri de aslında terör. Hocam daha çok hangi örgütün ismini duyuyoruz burada? Aslında son karşılaştığımız terör olayından bahsedersek, bu Moskova'da gerçekleşen bir konser salonunda 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu çok ciddi, çok kanlı bir terör saldırısıydı. Burada Tacik vatandaşların, Tacikistanlıların adı geçti. Aslında bu da bizi bu anlamda daha yoğunlaşmamızı, bu konuyu konuşmamızı gerektirdi. Burada DAEŞ Horasan'dan bahsediyoruz. DAEŞ Horasan 2015 yılında ortaya çıktı ama belki daha da geriye gitmemiz gerekiyor. DAEŞ işte 1999 yılında Afganistan'da ortaya çıkan bir örgütlenme ve aslında biz en çok 2014'te isimlerini duyduk. Irak'ta Musul'un işgali, hatta bu bizi de etkilemişti. Başkonsolosluğumuzun aslında bir anlamda kontrol altına alınması, görevlilerimizin esir düşmesi ve İstanbul'da da farklı yerlerde de terör olaylarıyla gündeme geldi. Maalesef. Ve 2017'de denildi ki DAEŞ sonlandı. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Bu bölgede özellikle Irak ve Suriye bölgesinde bitirildi dendi. Tabii terör örgütleri öyle kolay bitirilmiyor. Militanlarının farklı alanlarda tekrar canlanabileceğini görüyoruz. Saha hakimiyeti konusunda evet DAEŞ mağlup edilmiştir. Hani bu bütün uluslararası kamuoyunun kabul ettiği bir gerçek ama bu tarz terör örgütleri saha hakimiyeti olsa bile veya olmasa bile çok kolay bir şekilde yer altına çekilebiliyorlar. Bunlara da uyan hücre adları veriliyor zaten. Bugün dünyanın çok farklı yerlerinde DAEŞ'lılar veya DAEŞ sempatizanı olan kişiler kendi başlarına veya organize bir şekilde eylem yapabiliyorlar. Hani bunun Dediğiniz örneklerini çok de doğru. gördük. DAEŞ'in
aslında farklı alanlarda bu militanlarının yeniden canlanabileceğini de biliyoruz. Aslında bu anlamda da belli tedbirlerin alınması gerekiyor. DAEŞ Horasan ise 2015 yılında gündeme geliyor. Horasan isminden de anlaşılacağı gibi biraz daha farklı bir bölgeden bahsediyoruz. İran, Afganistan, Pakistan, Merkezi Asya'da aslında bir hilafet kurma, dini bir devlet anlayışını getirme ve bu anlamda terör faaliyetlerinde bulunmayı amaçları olarak gösteren bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Bu dediğimiz Merkezi Asya ülkelerinden bir tanesi de Tacikistan. Yine farklı bölgelerde de güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Neden DAEŞ Horasan'dan bahsediyoruz Tacikistan'la ilgili olarak? Dediğim gibi son terör eyleminden dolayı, çünkü Tacikistanlıların aslında burada eylemde bulunduğundan bahsedilmişti. Şimdi Tacikistan bunu nasıl değerlendiriyor kısmına girdiğimiz zaman başından beri aslında Tacikistan kurulduğu günden beri bu sekülerleşmeyle dini akımlar arasında bir dengeyi tutturmaya çalışan bir ülke. Bu anlamda da son derece önemli. Yani Tacikistan'dan bahsederken hükümetin sekülerizme son derece önem verdiğini, belli kıyafet kodlamaları oluşturduğunu, buna uyulmasını istediğini, hatta sakaldan camiye girme yaşına kadar pek çok kuralların da ortada olduğunu söylemek mümkün. Böyle bir ülke aslında terörle yan yana olduğu zaman da hükümetin çok da hoşlanmayacağı bir durum söz konusu oluyor. İmam Ali Rahman'ın bu anlamda bir cevabı oldu. Yani bu olaylar olduğu zaman Tacikistan vatandaşlarının bu konuda sorumlu oldukları ortaya çıkınca terörün dini, milliyeti ve vatanı olmayacağını söyledi. Aslında bir anlamda kendilerini, Tacikistan'ı soyutlamayı arzu etti. Ancak bu soyutlama o kadar kolay bir şey değil. Belki orada yaşayan bu kadar 2 milyondan da bahsediyorsak 2 milyon Tacik'in hayatını, Tacikistan'daki sosyoekonomik durumu etkileyebilecek bir terör faaliyetinden bahsediyoruz. Hocam çekim öncesi yaptığım araştırmalarda DAEŞ'in aktif olduğu, yani daha çok aktif olduğu zamanlarda dünya gündeminde bir sözde üst düzey yöneticisinin bir Tacik vatandaşı olduğunu tespit ettim, fark ettim. Gulmurat Halimov. Kendisi Tacikistan devletinde üst düzey bir emniyet görevlisi, hatta müdür seviyesinde bir pozisyondayken görevini bırakıp DAEŞ'e katılıyor ve DAEŞ saflarında Suriye'de savaşıyor diyelim. Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir hocam? Hani bir birey memuriyetten istifa edip nasıl bir terör örgütüne katılabiliyor? Gulmurat Halimov önemli bir faktör. 2015 yılında dediğiniz gibi DAEŞ'e katılıyor. Onun öncesinde de dinsel açıdan daha fikirlerinin radikalleşmeye gittiğinden bahsedebiliriz. Aslında istifa etmiyor. Bir anda ortadan kayboluyor ve DAEŞ saflarında savaşmaya gidiyor. 2000 год я поступил в Высшую академию МВД Республики Таджикистан. 2005 год я его закончил. Звание майора. По 2003 по 2008 год проходил спецподготовку в Америке военном базе Blackwater. Evet, ekonomiden bahsettik, bir geri kalmışlıktan bahsettik ama dini ideoloji son derece önemli. Kimse ikinci sınıf olarak kalmayı istemiyor, baskı altında yaşamayı istemiyor ve dini konular bir çıkış yolu, bir kahramanlık aracı olarak da görülebiliyor. Ve bu anlamda Gulmurat Halimov'un DAEŞ saflarına katılması, bu anlamda savaşa katılması ve gerçekten de yönetici pozisyonuna geliyor DAEŞ'te. Bunların hepsi önemli çünkü böyle birinin katılması arkasından gelecek nesilleri de gösteriyor. Bu anlamda bizim için önemli bir faktör. 2017'de de Rus saldırısı sonucunda hava saldırısında öldürülüyor. При этом заключается в том, что террористы рассматривают Афганистан в качестве перспективной тыловой базы по распространению влияния группировки Центральной и Южной Азии в рамках реализации проекта «Великий халифат». Только за последний год в афгано-пакистанскую зону из Сирии было переброшено более 2500 членов исламского государства. Bizim için önemli olan yani sadece Gulmurat Halimov değil, onun arkasından gelecek olan gençler. Bir faktör olarak daha fazla kişinin bu tür terör örgütlerinde etkin hale gelmesi ve katılmalarını kolaylaştırıcı bir unsur, bir emsal teşkil ediyor. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Diyelim şu anda toparlanabiliriz. O sırada kayıt açık kalabilir. Çok teşekkürler.
Tabii terör örgütleri öyle kolay bitirilmiyor. Tacikistan kurulduğu günden beri bu sekülerleşmeyle dini akımlar arasında bir dengeyi tutturmaya çalışan bir ülke. Kimse ikinci sınıf olarak kalmayı istemiyor, baskı altında yaşamayı istemiyor. Dini konular bir çıkış yolu, bir kahramanlık aracı olarak da görülebiliyor.